Whiteout Survival oynarken çoğu oyuncunun Hazine Avcısı etkinliğinde yaptığı kritik bir hatayı bugün düzeltiyoruz ballarım. Kazmalarınızı rastgele harcayarak aslında binlerce liralık oyun içi değerli eşyaları çöpe atıyorsunuz. Bugün size Hazine Avcısı'nın arka planda yatan gizli matematiğini, hangi eşyaların gerçekten değerli olduğunu ve cebinizden tek kuruş çıkmadan en yüksek ödülleri nasıl alacağınızı göstereceğim. Ballarım, hemen en çok merak edilen kısmı başlayayım. Hangi eşyayı seçmeliyim sorusu yani. Değer açısından zirveyi paylaşan iki adet eşya var. Biri uğurlu kahraman donanımı sandığı veya tılsım tasarımı alabilirsiniz. Etkinliği tamamladığında size yüksek getiriyi genellikle bu ikisi sağlayacaktır. En değersizi ise bu etkinlik nazarında tasarım planı olduğunu düşünüyorum. Eğer sadece hesaplı, karlı bir ilerleme peşindeyseniz tasarım planından kesinlikle uzak durmanızı önerebilirim. Ancak ben her zaman körü körüne değeri kovalamam, stratejik oynarım. Örneğin şu anda tılsım tasarımı eşyasına ihtiyacım var ve onu seçiyorum. Kısaca mantığı şu: acil ihtiyacınız varsa orta değerli eşyaları seçebilirsiniz. Ama asla en düşük değerliye yatırım yapıp kaynaklarınızı israf etmeyin. Peki katları temizlemek için gerçekten ne kadar kazmaya ihtiyacımız var? Oyun size herkes için garanti edilen bir üst sınır verir. Ama işin arka planındaki istatistiksel denklemler başkadır. Bir katı temizlemek matematiksel olarak ortalama 13,5 kazma diyebiliriz. Hesaplamalarımızı kolaylaştırmak için biz buna 14 kazma diyelim. Her 5. katta karşımıza çıkan süper katlar ise ortalama 17 kazmaya mal oluyor. İşte bu yüzden hiçbir etkinliğe körlemesine girmemelisiniz. Her şeyin bir matematiği var. Eğer bu tarz stratejiler ve derin analizler işinize yarıyorsa aşağıdaki katıl butonundan aramıza katılarak destek olabilirsiniz. Şimdi gelelim bu kazmaları bedavaya nasıl biriktireceğimize ve böyle oyuna para yatırmayan oyuncular için o kritik taktiğe. Bakın, buradaki kritik nokta şu: oyuna hiç para yatırmayan bir oyuncuysanız günlük görevlerden kutup dehşeti, ittifak bağışları, asker eğitimiyle günde 16 adet kazma elde edersiniz. Etkinlik 5 gün sürüyor. Bu toplamda 80 adet bedava kazma demektir. 80 kazma ile ortalama sadece 5. katı temizleyebilirsiniz. Yani 5 kat temizleyebilirsiniz. Gidip bu 5 katlık ödülü hemen alabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ancak asıl fark yaratan oyuncular sabırlı olanlardır. Bunu doğru yaparsanız aslında dediğimi anlayacaksınız. Kazmalarınızı her etkinlikte sıfırlamayın. Envanterinizde biriktirin. Çünkü kazmalar etkinlik bittikten sonra envanterinizden silinmez. Stack dediğimiz şey tam olarak budur: aynı eşyayı uzun vadeli bir hedefe ulaşmak için üst üste biriktirmek. Diyelim ki free to play bir oyuncu olarak 40. seviye dönüm noktasındaki o devasa ödülleri hedefliyorsunuz. Bunun için 560 kazmaya ihtiyacınız var. Formülümüz ise basit: 560 bölü 80, yani tam olarak 7 etkinlik boyunca sabredip kazmalarınızı biriktirirseniz 8. etkinlikle tek seferde herhangi bir harcama yapmayarak biriktirdiğiniz kazmaları kullandığınızda büyük ödülü kapatacaksınız. Ya da 60. kata çıkıp 5 mitril alacak belki biraz bir harcama yapabilirsiniz. Ya da bunu da yapmayacağım diyorsanız yaklaşık 11 etkinliği pas geçip 12. etkinlikte buradan bir ödül alabilirsiniz. Oyuna para yatıran pay to win ballarımız için sadece çok net: rastgele oyuncu paketleri alıp paranızı bölmeyin. Günlük olabildiğince kazma paketine odaklanın. Sadece bu pakette ve görevlerden gelen kazma ile 130 kazma ile muhtemelen etkinlik boyunca 210 kazmaya ulaşıp 15. dönüm noktasını inanılmaz uygun bir maliyette temizleyebilirsiniz. Para harcarken bile verimlilik esastır. Kendinizi buna göre hesaplamalarla şartlayın ve böylece harcadığınız paranın karşılığını alın. Şimdi bu karmaşık matematiği sizinle Wenger Nemo ile özetliyoruz. 1. Altın kural: maksimum kar istiyorsan ödül olarak her zaman neleri seçmeliyiz? Uğurlu kahraman donanım sandığı veya tılsım tasarımı demiştik. 2. Matematik: bir zindan kazı ortalama 14 kazma ister. Harcama planını bu sabit sayıya göre yap. 3. Free to play sabrı: bedava oynuyorsan ve etkinlik başına 80 kazma topla, harcama. Büyük ödül dönüm noktaları için aylar sürecek stack dediğimiz biriktirme stratejisine sadık kal. 4. Pay to win odaklanması: harcama yapıyorsan rastgele değil, kazma başına düşen maliyeti en ucuz olan günlük spesiyel paketlere yönel ve 5 günlük verimli bir harcama stratejisine çevir. Bugünlük benden bu kadar ballarım. Umarım bu analiz Hazine Avcısı etkinliklerinde tüm kafa karışıklığınızı gidermiştir. Hazine Avcısı etkinlikte elbette harcama yapan oyuncular zaten maksimum miktarda harcamalar yapıp bütün ödülleri alabiliyorlar. Ama yine de herhangi bir etkinliği oynarken nasıl harcama yapmanız gerektiğini ve temellerindeki biriktirme stratejisinin ne olduğunu özetlemek istedim. Umarım bu video gelecekteki etkinliklere olan bakış açınızı geliştirir. Bu videoyu izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.